Bu videonun konusu kraliçe arı sendromu. Sanmayın ki sadece kadınlara lafım, sözüm herkese. Kraliçe arı sendromu ne? Öğrendiğiniz zaman hayatınıza bunu felsefe olarak yerleştirebilirsiniz. Kraliçe arılar nasıl seçilir biliyor musunuz? Her kovanda 4 ile 16 arasında yumurta özel olarak beslenir. Kraliçe olma ihtimalleri olduğu için arı sütüyle özenle bakılıp besleniyorlar. O yüzden kraliçe arılar biraz daha büyüktür. O koloni için çok önem teşkil ediyorlar çünkü yarına. Ve yumurtadan ilk çıkan diğer yumurtaları yok etmek zorundadır. Çünkü kraliçe arı tek kalmak zorunda. Her cins arı da böyle mi? Bizim arılarda maalesef öyle. Yani bir yandan bal yapan ama sistem için çalışan bir kadına da dönüşebiliyor dişi bal arıları. Ya da kovanı yönetmek için kendisini kraliçe yapacak özellikleri geliştirebiliyor ve üreyebiliyor. Burada işçi dişi arılardaki kısırlaşma aslında bizim hayatımızda da var. Bazen bir alanda o kadar odaklanıyorsunuz ki ben bunu yöneteceğim, bu şirkette yükseleceğim, en tepe kariyer, ama üremeyi unutuyorsunuz. Sadece çocuk yapmayı kastetmiyorum. Hayatınız için bir güzellik, yanda bir şey üretmeyi unutuyorsunuz. Sonra bir kriz, bir sıkıntı, bir şey olduğunda, işten atıldığınızda hayat amacınız kalmıyor. Ama konumuz o değil. Konumuz kraliçe arının nasıl güç delisi olduğu. Gelin başlayalım. Hoş geldiniz. Arı sütüyle beslenen dişi arılar kraliçe arılıyor. Arı yemiyle beslenen arılarsa maalesef işçi arı oluyor. Yani neyle beslenirseniz o olursunuz. Hayatta da size eğer nefretle beslerse aileniz, yaşadığınız ortam, herkes sizden nefret ederse siz de insanlardan nefret eden birine dönüşebilirsiniz. Sevgiyle beslenirseniz de sevgi pıtırcığı da olabilirsiniz. Lakin ikisinin de zehirlenmesi var, fazlası var. Aşırı nefret görüp ya ben bu nefreti artık bu toplumdan sileceğim diye ortaya çıkan da var. Aşırı sevgi görüp artık sevgi arsızı olan da var. Hiçbir sevgi onu tatmin etmiyor. Peki kraliçe arı sendromu ne? Kraliçe arı sendromu aslında ilk başta anlattığımız. Ben bir yere geldim, kraliçe arı oldum, diğer yumurtadan çıkanlar yaşamayacak. Hepsini öldüreyim. Bunu homo homini lupus diye, insan insanın kurdudur diye Latinceden alıp bazı iş ortamlarında kadın kadının kurdudur diye de söyleniyor. Lakin sadece kadınlara bağlamıyorum ama Türkiye'de gördüğüm kadarıyla kadınlar gerçekten diğer kadınları çok fazla desteklemiyor. Ki örneği Büyük Millet Meclisimizde görüyoruz. Milletvekili sayısına bakın, kadın milletvekili sayısına bakın. O kadın milletvekilleri de yanlarında genelde erkek çalıştırıyor. Dolayısıyla biz holdinglere baktığımız zaman kaç kadın yukarıya gelmiş de şirketini tamamen kadınlara, kadın yöneticilere emanet etmiş? Buyurun. Ha, neden kadınlar kadınları desteklemiyor? Neden kraliçe arı sendromu var? Bu iş ta Osmanlı'ya kadar gidiyor. Osmanlı'da biliyorsunuz çöküş sebeplerinden bir tanesi, ana çöküş sebebi diyemeyiz belki, haremdi. Haremdeki güç savaşlarıydı. Biz her ne kadar Kanuni'nin o muhteşem hayatını, Muhteşem Yüzyıl dizisinde sırf Hürrem üzerinden izlediysek de ki çok acıdır. O kadar büyük o kadar en uzun süre Osmanlı'ya hükmeden padişahın hayatını Hürrem üzerinden izlemek bir kayıptır. Ama olsun, Hürrem Sultan'ın ne kadar güç delisi olduğunu da görmüş olduk o dönemde. Kadınların işte bu güç savaşları bir imparatorluğu çökertebiliyor. Bunu sadece Osmanlı için söylemiyoruz. Osmanlı'nın sebeplerinden birisi dedik. Avrupa'da birçok hanedanlık ki Birleşik Krallık'ta da kraliçe yüzünden sendelemiştir. Çok merak ediyorsanız İngiltere için güzel bir örnek var. Prenses Diana'nın hayatı üzerine 2 belgesel var. Netflix'te de bulabilirsiniz. Her yerde de bulursunuz. Görürsünüz orada kraliçe arı sendromu İngiltere'de nasılmış. Kadınlar arasında Avrupa çapında bir çalışma yapılıyor. Bir 4-5 sene önce. Ve şuna bakıyorlar. Kadın çalışanları soruyorlar çeşitli ülkelerden. Ortalamasını söyleyeceğim size. Her ülkeyi tek tek anlatmayacağım. Diyor ki siz iş hayatında herhangi bir kadın tarafından engellendiniz mi? %96'sı evet diyor. Kadınlar benim kariyerime sebep oldu, engel oldu. Bu daha bizde ilkokul, lise falan o dönemde başlıyor. Üniversite öncesi eğitimde başlıyor. Bir kız diyeceğim ona, henüz bir kadın değil, yaş olarak bahsediyorum. Bir kız evladımız, bir kız öğrencimiz eğer ki bir hedefte başarılı olacaksa bazen başka bir kız ona engel olabiliyor. Veya bir çanta, sahip olduğu bir etek, bir elbiseden dolayı rekabet doğabiliyor.
Erkeklerde de belki vardır bu rekabet. Şimdi cinsiyetçi olmayalım. Ama erkekler işte o kıyafette onunla aynı şeyi giydim, pişti oldum, bilmem ne oldum diye çok sorun yaratmıyorlar. Kadınlardaysa çok geniş bir rekabet ağı var. Çantadan, gittiği yerden, Instagram'daki beğenisinden. Bunun sebebi kadınların gayet zeki ve detaycı olmaları. İşte bu detaycılık kadının aynı zamanda zehiri oluyor. Kendi bulunduğu ortamı bununla zehirliyor. Kraliçe arı sendromu sırf etrafa zararlı değildir. Yani bu kendini alfa hissetme duygusudur. Alfa olmak diye bir video var kanalda. Çok eski bir video, izlersiniz. Alfa olmaya çalışan kadın ilk önce betaları yok etmek ister. Herhangi bir beta. Belki videonun altında diyeceksiniz ki çok yanlış. Kadınlar kadınları hep destekler. Hiçbir kadın diğerini kıskanmıyordur. Ama böyle bir şey dürüst olursak pek gerçekçi değil. İlişkilerde eğer dikkat ederseniz ilk cicim ayları geçtikten sonra ilk bir ay veya 2 ay kadın kontrolü daha çok ele almak isteyenlerden. Tabii paranoyak, baskı uygulayan, şiddetçi, tacizci erkekleri görüyoruz. Toplumda kadın cinayetlerine yol açılıyor bu ülkede ama eğer sağlıklı gidecek bir ilişki ise, kadına şiddet uygulanmayacaksa kadın erkeği domine etmeye çalışıyor. Instagram'ını o kim, bu kim, Instagram'daki şu kim, önceki sevgilinin şu arkadaşı ne, onları takipten çıkar, şunlarla görüşme. İşte bütün bunların hepsi kraliçenin kraliçe kalması için. Peki güzel bir şey mi? Değil. Zararları. 1. Kraliçe arı özgüven zehirlenmesi yaşıyor. Ne demek özgüven zehirlenmesi? Aşırı zirvede kalmak istediği için, aşağıdan gelen herkes de ettiği için tek kalıyorlar. Örneği mutlu çiftlerin etrafında çok ve etkinlik yapacak insan kalmaz. Kızın arkadaşları işte engellenir. Erkek onunla görüşmeder. Onlar da gider. Bir süre sonra başkaları kalmaz. Sırf ikiniz kalırsınız. Bir diğer örnek, özgüven o kadar yukarıya çıkar ki bir yerden sonra burnunun ucunu göremez olursun. Ve ilişkiler kötü bir yere gider. Hep mutluyuz sanırsın. Kraliçe arı çok güçlü olduğu için, kendine çok güvendiği için. Ben ilişkimiz harika. Mutsuzlukları görmezsin. Ve yapay bir kraliçelik olduğu için, yani yapay bir zirvede bir numara olayı olduğu için sahte o birinciliği sürekli orada tutmak psikolojiyi yıpratır. O sırada farkında bile değilsin ki insanların umurunda değilsin. Sen kraliçe değilsin. Sen palyaçosun. Erkekler için de aynısını kral olarak söyleyebiliriz. Kraliçe arı sendromunu bir şeyle karıştırmamak lazım. Onu araya ekleyeyim. Lider olmak isteyin. Yani kraliçe arı olmayın değil mesele. Siz tabii ki yine lider olun. Hatta lider olup başkalarını yönetmeyi de isteyin. Güçlü kişilik olmayı da isteyin. Alfa olmayı da isteyin. Ama bütün bunları isterken eğer mümkünse ikinciye, üçüncüye de şans verin hayatta. Biz neden bu kanal içerisinde bildiklerimizi eğitimle 3200 videoyla paylaşıyoruz? Çünkü bildiğini paylaşmadıkça bir anlamı yok. Ama sen bir yerde zirveye geldiysen ve arkadan gelenlerin sürekli üstüne, yüzüne, gözüne basıp çıkmayın yukarı, çıkmayın burası tek kişilik bir zirve diyorsan, yarın ertesi gün onların üstünde başkası yükselir ve orası zirve olur. Sen boşlukta kalırsın. Hani çizgi filmde boşlukta kalıp sonra düştüğünü anlayanlar var ya, işte öyle birisi olursun. Ve kötü haber, arıcılar genelde 2 yıl ortalamayla, aşağı yorum bölümüne yazarsınız arıcılıkla uğraşanlar, kraliçe arıyı değiştirirler. Bu kral arıyı da değiştirebilirler. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Çok hassas bir konu çünkü feminist izleyicilerimiz çok cinsiyetçi diyebilir bu konuya. Ama kraliçe arının değişmesi şu demek. Siz eğer ki başka kadınları desteklemezseniz ya da erkekler olarak düşünelim. Siz altınızdan gelen herhangi bir insanı desteklemezseniz onlar sizi yükseltmezler. Türkiye'deki yönetici hastalığı budur. Şirkette yönetici olan altta olduğu günleri unutur. Anında aşağıdan gelenleri itmeye başlar. Birilerinin üstüne basarak yükseleceğinizi sanıyorsanız onlar altınızdan çekildiğinde veya istifa ettiğinde nasıl ortada kalacağınızı ve nasıl çökeceğinizi düşünmüyorsunuz. Küçük aile şirketlerini görürüm. Danışmanlık yapıyorum şirketlere. İşte 20 kişiyken falan şirket çok güçlüler. Çok iyi ilerliyorlar. Çünkü herkes birbirine saygı sevgi gösteriyor. Ne zaman ki KOBİ tanımının üstüne çıktılar. KOBİ değil de 100 kişi üzeri bir şirket oldular. O onun yöneticisi, bu mal alım müdürü, bu muhasebe müdürü falan. İşte orada bir rekabet, bir kavga, bir şey başlıyor. Türkiye'de biz nedense kurumsallaşmayı başaramıyoruz. Bu yüzden ki Türkiye'nin en büyük şirketleri markalarla değil, zengin ailelerin soyadlarıyla anılır. Çok acıdır. Türkiye'den dünyaya nam salmış, şirketinin sahibinin soyadıyla yaşamayan bir şirket marka biliyor musunuz? Tüm bunlar niye böyle oluyor biliyor musunuz? Finale bağlarsak.
Ailedeki kraliçe arı yüzünden. Bir aileyi öyle ya da böyle anne bir arada tutar. Anne yetiştirir, anne geliştirir. O kraliçe arı onunla görüşme, bununla görüşme, şunu da görme, bunu da görme diye size paket bir hayat verirse, şu mesleği seçmeyeceğim, bunu işte o kraliçe arılığı abartırsa, siz de yarın ertesi gün yumurtadan çıktığınız anda ilk gördüğünüzü öldürmeye bakarsınız. Umarım kraliçe arı sendromu sizin hayatınızı mahvetmez. Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.